Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan. Düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya, ürkütmesi yüreğini. Bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmesi insanları. Bilinç böyle korkak ediyor işte hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor. Yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Estağfurullah. Babam ben videodayım, ben seni sonra ararım. Çekimdeyim reis. Tamam, öpüyorum seni çok. Babanla aran nasıl? Abi babamı severim ya. Babanı seversin. Allah razı olsun, o da beni sever. İyiyiz abi. Onlar Ankara'da. Ankara'dalar abi. Ben Ankara aşırı... Abi sen devam ediyordun bu arada. Peder doktor mu vardı? Yok abi, taksi şoförü. Sen ama peki Halk oyunları öğretmenliği de yapıyordum. doktorluk nereden geldi sana? Abi ben eskiden beri cerrah olmayı çok istiyorum. İşte o nereden geldi? O çok garip. Bir şey mi izledin acaba bunu? Ya vallahi bilmiyorum Jimmy ya. Neutron'u mu izledin? Ne yaptın? Yok abi yani. Ya, Ben onu izleyip bilim adamı olmak istiyordum. tabii abi, mesela herkes gibi ben de doktorlar olsun, kanıt olsun, onları çok izlemişimdir de tabii. Doktorlar mı be? Ela mı be? Suat, Arslan. Bir tane şey vardı ya. Abi sayfanın sapık ismini... vardı bir tane. Arslan abi işte plastikçi. 2 yıl sonra sayfanın ismini Arslan olacağım diye değiştiriyorum falan. Düşünsene. Çok komik olmaz mı abi? Mesela şeyi çok severdim abi. Eskiden mesela YKS'ye hazırlandığım dönemde kendime böyle notlar yazmışım falan. Hala arada dönüp okurum abi. Ve mesela o zamanki Hasan'ı görüyorum ya, şimdiki Hasan'ı ve mesela devam etmem gerektiğini daha da çok iyi hissediyorum. Abi sende eski özlem oluyor mu? Tabii ki de %100. Bayağı hissettiriyorsun bu arada abi. Eski özlem çok var çünkü bazı şeyler ya insana böyle geliyor. Böyle geliyordan kastım şu, atıyorum bundan 5 sene sonra da bu zaman mesela benim için şey gelecek. Sikeyim diyeceğim. Ama bende şu an mesela şey var. Eskinin tadı farklıydı var yani. Bende şey muhabbeti başladı abi. Sizde de belki olmuştur. Kesin olmuştur bence. Yaşlandığını hissetme. Tabii. Oğlum o bende zaten son 2 senedir bir, hatta bugün sabah berberde konuştum onu da. Ve abi yaşlandığını hissetmek o Ya kadar sen iğrenç çok hissettiriyor ki. hissediyor musun? Abi 23'e girdi. Bu arada Bak 25'ten sonra onu bir hissedeceksin onu. O zaman işte. Çünkü bir de ne oluyor biliyor musun? Şimdi eskiden mesela biz ilk Tayland'la başladığımız zaman ulan biz vardık. Biz de 23 yaşındaydık, tamam mı? Evet abi. Şu an bir Insta'ya bir giriyorum. Video çektiğim adam mesela yanıma geliyor 17 yaşında. Bakıyorsunuz ya çok lavuk bir garip, anladın mı? Ya diyorsun ki çocukla aranda 10 yaş var. Anladın mı? Hani artık bir bakıyorsun bir yerden sonra 15 years old. Artık boku çıktı zaten, düşüyor gün geçtikçe. Düşüyor abi. O da insana bir garip hissettiriyor Çok yani. garip hissettiriyor. Anladın mı? 17 years old mesela adam hani yapmış bir şeyler. Abi siz biraz bu sektörün, fitness sektörün öncüleri olduğunuz için daha da farklı hissettiriyor. Yani tabii yani öyle o dönem başladık işte, ikimiz de yapmıştık, doğru, güzel zamanlardı naçizane. Şimdi tabii yaş sınırı iyice gitgide düştüğü için yaşlar insanı iyice garip hissediyor. Abi sosyal medya birçok insanın şeyi ya, nasıl diyeyim, gözdesi olduğu gibi hissediyorum. Bence çok da iyi bir şey değil abi. Pandemiden sonra oldu bu arada. Bak ben mesela pandemiden önce hatırlıyorum moruk, pandemiden önce bu kadar fazla sosyal medya kullanmıyordu bence insanlar. Keza ben de mesela evet kullanmıyordum. Pandemide, oğlum pandemiden önce Getir diye bir şey yoktu lan. Böyle bir de ben şey abi ya, sosyal medyada zaten içerik üretiyorum. Yorumlar cevaplamak falan daha eğlenceli geliyor bana. Sen yorumları Biraz... direkt gidip cevaplıyorsun. Abi Yanına gidiyorsun adamın. Abi ben çok eğleniyorum. Şu zamana kadar bir doğum gününe gittin. Başka gittiğin oldu mu çok? Doğum günü değildi abi. O takip somon yapmış arkadaşım. Ha, somon yapmıştı. Tamam. Bir Doğru. arkadaş somon yapmıştı. Davet etti beni. Ona gittim evine. Biliyor musun onu? Evet, biliyorum işte, onları dedim ya. Kaç tane var öyle dedik. Çok var. 4-5 tane. Yeni başladım abi o kontenti. Bence çok keyifli Max'te oldu. gidiyorsun gene. Haftaya Herkes cumartesi. susuyor böyle. Bir fotoğraf falan çekiliyor. Abi. Oğlum sen bir de insanlara fotoğraf çekiyormuş gibi yapıp video mu açıyorsun? Evet abi. Bütün hocalarla böyle çekiyorsun. Hocalar böyle poz Abi veriyor. sen harbi çok izlemişsin. Çok mutlu oluyorum abi ya. Sen böyle video yapıyorsun. O çok komik oğlum ya. İnsanlar fotoğraf çekildiğini sanıyor. Sen dönüyorsun etrafından bak. Abi ama ben bazen diyorum, ben video çekeceğim diyorum, siz poz verin diyorum. Abi adamlar sabit duruyor, şimdi ben onlara da şey diyemem. Hocam hareket edin. Hocam hareket edin diyemem, ayıp olur. Onlar komik oluyor. Bir daha ben şeyi çok seviyorum böyle, nasıl diyeyim, videodan
SS almayı falan. Anladım. Şeyde okulda hiç senin tanıyanlar oluyor mu? Oh, One Punch Man falan diyen oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Çok merak ediyorum. Mezun olunca ne yapacağını. Abi ben çok vallahi cerrahlık Yurt dışına istiyorum. çıkma falan hayalin var Yok, mı? ben Türkiye'yi çok seviyorum. Yani Türkiye'deki samimiyet olsun. Ya bir de bence abi doktorlar Türkiye'de iyi yerde yerde. oluyorlar genelde. Bence de bir iyi de yerde. çalışma koşulları da çok iyileştirildi. Onu çok bilmiyorum da. Eskiden kötüydü, şu an gayet iyi. Genelde Twitter'da falan hep böyle tatsız olaylar görüyoruz tabii ama. Abi ama şey zaten var ya sosyal medyada negatif. Daha doğrusu insanoğluna negatif yansıtma muhabbeti Anladım. daha var. Ya mesela herkes eksik olanı söyler. Kimse pozitif söylemeye meyilli değil. Zaten doğru diyorsun. Yanlış mıyım abi? Tabii günlük hayatta pozitif bir şey yansıtmaz. Ya bir yerde iyi hizmet aldığın zaman ben buradan Ya çok iyi abi hizmet mesela aldım diye bağırmıyorsun. İnsanlarla Ama muhabbet kötü hizmet ederken aldın. bile mesela hep negatif yansıtma. Yok şuyum eksik, yok buyum yok, yok şuyum yok. Beni biraz tilt eden bir olay Anladım bu. demek Pozitifi istediğini. söyleyen adam ya. Çok iyi anladım demek istedim. Ya bir de bence şey de önemli ya. Tatmin olabilme. Yani ben Türkiye'deki doktorluk beni fazlasıyla tatmin edecek. Anladım. Eder umarım yani. Edeceğini düşünüyorum. Abi senin bana verebileceğin bir tavsiye var mı? Valla bence biz senden tavsiye alalım Hasan. Sen, Yok abi biz estağfurullah. senden alalım bırak. Abi estağfurullah olur mu öyle şey? Yani Vallahi şöyle olur hani öyle spor şey. noktasında verebilir de hayat noktasında sen bana ver bence. Yok abi olur mu öyle şey? Sen şu an işi Göktuğ peki abi sen söyle. vücut geliştirmeyi net böyle çok üst düzeye taşımak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Abi vücut gelişimi dediğim gibi ben zaten yeni Peki başka branş yapmak falan ister misin böyle? Ne bileyim, crossfit. yarışma falan mı? Yok yarışmaya istemediğine eminim. Yok yarışma hiç istemem. Anla ondan eminim de hani başka branş. Başka bir Başka branş derken? dövüş, cart. Ha, yok abi dövüş Ha, benlik değil. Fitness olacak yani hep o zaman. Fitness bak ben fitness'ı çok seviyorum abi. Tamam mı? Zaten uzun zamandır dediğim gibi takip ediyorum. Yapmaya da 400 yani 50 gündür düzenli devam ediyorum. Spora başladığı günü biliyor. Böyle şey olabilir. Kaç gündür Ya spor yapıyorum? aslında 420 gündür spor Şey- yapıyorum bro. Abi şey olmasın, yalan olmasın. Önceden de mesela yapıyordum Anladım ama ama çok dümenden sal böyle. dümenden yani. Beslenme dikkat etmiyordum, uyku, hareket bile bilmiyordum böyle. Gidiyordum ağırlık kaldırmak için. İlaçlara bakış açın ne? Abi hiç önermem. Yani mesela soranlar oluyor, gireyim mi girmeyeyim mi? Gerçekten hiç önermem. Ama tabii mesela adam yarışmacı ise kullanmak zorunda. Yani ama natural yarışmalar varmış. Aynen. Yurt dışında başlamış. Bartucuğum yavaş yavaş. nacizane. W neydi? WMBF. Şey var bir de abi. Mesela kendini inandırırsan yalan Aynen, söylediğine aynen. doğru çıkıyormuş. Kendini Orkun Işıtmak'tan duydum bu o arada. Doğru mu yalana değil mi mesela bilmiyorum. gerçekten hani ben oğlum Lucifer çıkıyor diyor ya. Aynen. Ayı yardım diyor mesela. Abi harbiden. Yani lavuk hani onu zaten büyük ihtimalle belki de bir madde etkisinde, bir şeyin etkisinde onu görüyor zaten anladın mı? Zaten mesela bu paranormal neyse buraları anlatmayayım siktir et. Konu şaşmasın. Astral Yusuf Güney hesabı diyorsun. Aynen abi. Adam o kadar inandırmış ki kendini. Yusuf Güney de ne dese çıkıyor amına koyayım anlamadım ben de. Garip bir sekans. Ben çok bir tanımıyorum abi ya. Vallahi yalan olmasın çok izlemedim onu. Ben uzaylılara merak Sadece ediyorum. Orkun Işıtmak videosunu izledim. Adam bir tık deli geldi bana. YouTube çok aktif takip ediyor musun? Abi izliyorum. Takip et. Seni izliyorum abi. Tamam. Taylan abi izliyorum. Başka izlemiyorum abi ya. Harbi. Vallahi. Yani şey izliyorum. Ruhi Çenet. Yok abi Ruhi Çenet. Yani Barış zaten Özcan. abi 6 ayda bir video atıyor zaten Ruhi Çenet. Arada izliyorum. Bir de şeyi çok Saniye. ilgimi çekiyor. O da yılda bir atıyor abi. Saniye de bu arada geçen Ben çok abi onun videolarını çok seviyorum ama sarı, çok nadir çok atıyor. keyifli ya o da. İzliyorum. Saniyeye buradan selam Ya yani. siz düzenli atıyorsunuz ya abi, o yüzden ikiniz saydım. Bir de şeyi takip ediyorum abi. Charm Coel. Charm Coel de çok iyi. Onun O da videoları çok iyi. güzel. Charm Coel de Ben çok seviyorum evet. onun videolarını. Charm Coel, Mertcan. Aa Mertcan Bahar da var abi. Oğlum sen hepsini izliyorsun ama ben Abi- sordukça evet diyorsun. Unuttum Mertcan Bahar'ı da çok seviyorum. Evet çok Onu da komik, izliyorum. güzel komik. Mertcan Bahar, sen abi, Testo Taylan, kimiz demiştim bir de? Dördüncü, Charm Coel. Abi ben kendi kendime mesela bazen bende muhabbeti oluyor. Böyle çok bazı insanlar yerine kendimi koyup empati kurmaya çalışıyorum, tamam mı abi? Mesela kendimi senin yerine koyunca natural kalırdım kesin diye düşünüyorum abi. Olabilir. Ya ben işte dediğim gibi o dönem Yine Insta'yı sallardın bu arada abi. ya o Yine sosyal dönemki medyayı sallardın. o dönemki işte kafamdaki vizyon da uymuyordu anladın Abi mı? çok objektif bir soru Tabii. soracağım ama dürüst Dürüst cevap bir vereyim. cevap Tamam vereceğim. abi. Abi sosyal medya için mi girdin ilaca, böyle ne bileyim işte sosyal medyadan büyüsün, daha da böyle ilgi çekici olayım. Yoksa gerçekten yarış amaçlı mı? Şöyle ilk girdiğim zaman öyle değildi. Kesinlikle vücut geliştirme ve yarışma amaçlıydı. Ama sonrasında mesela belli yerlerde atıyorum belki de ister istemez tamam hani şu an belki bunu bilinçli yapmasam da ister istemez oradaki görüntümü düşündüğüm için belki de 12 haftada kesmem gerekirken 16 hafta yapmıştım ya da 20 hafta yapmışlığım vardır. Anladın mı demek Anladım istediğimi? Kesinlikle süreçte sosyal medyadan dolayı
böyle düşündüğüm vardır Çok yani. iyi anladım. Anladın mı? Çünkü abi sen de bilirsin şey muhabbeti çok var. Sosyal medyaya gireceğim, ilaca başlamam lazım. O zaten en büyük hata ama. Vücudum iyi olması lazım. Bence abi inanılmaz büyük bir yanılgı ya. Çok büyük bir yanılgı. Yani çok büyük bir inanılmaz yanılgı. büyük bir yanılgı. Tamam, iyi bir görsel, iyi bir fizik kesinlikle ilgi görüyor. Ama senin kim olduğun, ne yaptığın, bana ne sunduğun önemli yani, anladın mı? Sen benim tüketebileceğim bir şey bana sunmuyorsan, sen karın kasın var diye kimse sana gidip de Kesinlikle abi. izlemez yani, anladın mı? Kesinlikle Yani? abi. Kesinlikle. Küçükken başlaması daha iyi. %100. O gelişim. %100. Mesela ben aslında ilk benim YouTube videomda ben işte pandemi var. 3 ay 4 ay hiç antrenman yapmamışız. 15 kilo falan verdim. Fiziğimin en kötü olduğu hal ilk başladığım video. Evet abi. Ondan sonra Yağlı olduğun zaman değil mi abi? yağlıyım ve hani kaç ay idman yok. Anladın evet. mı? Şu dışarı Pandemiden- çıkıp video çekmiştiniz mesela abi. o fizik mesela normalde şu an dersin ki o fizikle YouTube mu yapılır, ama ben mesela hiç o dönem onu bile aklımızdan bile geçmedi. Biz dedik ki niye yapmıyoruz ki amına? Full makarasındaydık çünkü. Yaptım mesela, ondan sonra onun fiziğinin iyileşmesi de aslında hem seni motive ediyor hem karşıyı da motive ediyor yani. Evet abi. Ama yani ben bu soruyu şeyden dolayı sordum abi. Çünkü çok fazla böyle düşünen var. İnsanlar gerçekten iyi sorgulayıp düşünüp yapsın bir şeyleri de yapıyorsa. Ya o işte kesinlikle, ama herkesi de bilinçlendiremezsin. Yani o noktada aslında bence biz kötü yanlarını da gösterdiğimizi düşünüyorum yeteri kadar. Tabii abi. Ama Senin mental etkilendim abi. tabii. Böyle mesela depresyonluk böyle. Çünkü ilaçların en büyük yan etkisi aslında psikolojik sağlık. Zaten. Oğlum Deli bir dehşet kere etkiliyor. nörotoksik. Deli dehşet Ya bir kere etkiliyor. nörotoksik. Naçizane kendimizi bir şekilde ayakta tutuyoruz. Ya oğlum ben bir de kanka kendi yapımından kaynaklı birazcık da. Aslında sen mesela depresif, şimdi bu depresyon işte depresif kişi, bunlar da genetik biraz biliyorsun. Tabii abi. Yani işte bipolar bozukluklar, Tabii. çatlar, Genetik- şutlar. genetik çok önemli. Yani işte bunlar genetik önemli. Eğer zaten kişinin genetik bir yatkınlığı varsa işin içine bunlar girdiği zaman farmakoloji, bunlar olan gerçekten şey artıyor yani, anladın mı demek istediğimi? Ben artık kendimi çok iyi tanıyorum. Neye nasıl tepki verdiğimi çok iyi biliyorum. Hangi bileşiğe, hangi ilaca, neye nasıl tepki verdiğimi, hangi hormon düzeylerinde nasıl hissettiğimi onu çok iyi biliyorum. O yüzden ben çok iyi yönetebiliyorum artık. Ama %100 dediğin gibi mental etkileri var. Hani atıyorum mesela tren mesela beni çok fazla etkiliyor. Mutsuz birisi yapıyor. Anladın mı? Böyle depresif bir hale Anladım sokuyor. abi. Ya böyle çok fazla etkisi var. Ama her şey diyorsan %100 aynısı mıyım? Değilim kesinlikle. Oluyordur abi. Bana verebileceğin bir tavsiye var mı abi? Ya sen şu an ne yapıyorsun? Hadi devam et kanka. Supplement kullanıyor musun? Tek kreatin kullanıyorum. Aa çok iyi. Kreatin bu arada kafaya da yarıyor. Yani Tabii. beyinsel. Bir de abi bilimsel olarak kanıtlanmış tek supplement. Tabii. Yani Kreatin almayan bence mantıksızlık yapıyordur. Kreatin alacaksın aga. tabii. Yani tabii mesela adamın böbrek sorunu vardır genetik. Gene bir şey olmaz ya düşük gramda bence. Anladın mı? Naçizane yorumum budur. Gerçi sen daha iyi bilirsin. Yok abi estağfurullah. Ondan değil. Tek böbrek falan olursa bunu. Ya ben olsam mesela böbreğimde sıkıntı olsa kullanmazdım abi. Ama tabii mesela saçım yok. Sorun olmuyor benim için. Yani mesela saç çıkımını da yavaşlatıyor ya. Bu bazı insanlar saç problemi yaşadığı için abi. Ha Ondan doğru. dolayı. Saç çıkımını yavaşlatıyor kreatin. Bu arada merhaba. Sevdacığım görüşürüz, geçmiş olsun. Merhaba. Bu arada abi şeye de değinmek isterim, merak edenler olur. Sen bak abi, sonra değinelim. Gidiyor musun? Yok buradayım. Tamam otur. Ha görüşürüz. Söyle. Şeye de değinmek istiyorum, merak edenler olur diye abi. Ben saç kıran hastasıyım. Yani O ne? Abi saç kıran otoimmün bir hastalık. bağışıklık sistemi. Vücut savunma hücreleri var ya abi, kıl foliküllerine, kıl köklerine saldırıyor. Kılların çıkmasını engelliyor. Allah Allah. Ben 8 yaşından beri, ilkokul 2. sınıftan beri saç kıran hastasıyım abi. Şimdi mesela Çözümü yok mu? çözümü şöyle abi. Önceden yoktu. Son 1-2 yıldır bulundu diyorlar Amerika'da falan, ama benim yani çok şeyim yok. Çözmeye... Tedavi olma gibi, nasıl diyeyim, amacım da yok, motivasyonum da yok açıkçası. Ben çünkü seviyorum böyle. Gayet iyi hissediyorum böyle. Ve şey abi, nasıl diyeyim, merak edenler olur, yine ondan söyleyeyim. Böyle bıyık, ne bileyim, o tarz muhabbetler azıcık çıkmaya başladı. Kendi kendine düzelebiliyor da. Allah Allah. Aynen, kendi kendine düzelebiliyor. Stres temelli oluyor diye duymuştum. Naçizane. O Abi sonra stres 2 yaşında tetikliyor. ne stres yapacağım? Pardon 2. Bilmiyorum, sınıfta mıydı? ikinci sınıf abi. Stres tetikleyen bir şey, sonrasında döküldü. 8 yaşından beri böyleyim yani. Hater'ın var mı? Abi ilk başlarda herkes gibi vardı. Şu an çok yani arada. İlk başlarda bayağı, ilk başlarda daha çoktu değil mi? Tabii Şu an abi, sen tabii, ilk başlarda. tahmin ediyorum. İlk başlarda oluyordu. Şu an yani yine vardır da çok denk gelmiyorum. Yalan olmasın. Çok etkilenmiyorsun hater'lardan. Abi yok ya. Ben Umurunda bile değil. ilk başlarda da etkilenmiyordum. Abi ben kötü yorumlarda çok etkilenen bir insan değilim ya.
Ben de genelde. Ya mesela biri bana kötü bir eleştiri yapsın. Eleştiriye her zaman açığım da böyle. Mesela kötü bir şey desin çok etkilenmem. Ya bence eleştiri... Biraz hastalık bu konuda beni güçleştirdi abi. Ha, öyle mi? Saç gram Anladım. muhabbeti. Yani Çünkü zaten yıllar boyu hep mentalin biraz güçlü olması gereken bir şey. Anladım. Evlenmek ister misin? Tabii abi neden istemem? Sen istemez misin abi? İstiyorum. Kız arkadaşın var mı? Yok. Spor yapan birisi mi olsun istersin yanımdaki kişi? Yok. İstemezdim abi. Ya abi çünkü şey ya böyle ne bileyim rahat takılsın yani. Gitsin tatlı yesin, ne bileyim bir şeyler yesin. Stres sinir uzak olsun mu bana? Abi çünkü ne bileyim mesela gelip de bana şey demesin şu kadar protein açığım kaldı falan. Komik gelir abi bilmiyorum. Sen abi? Ya benim için spor önemli bir şey de senin Sen için. sporcu mu olsun? Yani benim kız arkadaşım sporcu zaten. Ya biliyorum da mutlu musun yani ondan sonra? Yok. Hasan bırakayım Hasan. Sporu bırakmasını ister misin? Bu daha güzel bir soru oldu abi. Of Hasan'ım ya. Yok iyiyim spor yapsın. Naçizane Hasan ya. Abi fitness bana çok şey geliyor. Nasıl diyeyim? Maskülen bir spor dalı gibi geliyor. Ya şöyle ama Ya tabii ki kadınlar yapabilir. Ben saygım sonsuz. sen şey diyorsun. Hani çok fazla böyle işte şunu yemeyelim, bunu etmeyelim tribinde olmasın. Aynen abi yani o kafasına göre takılsın böyle. Ya bu her gün dürüm yiyor amına. Ama genetiği farklı tabii. İyi abi demek iyi. Allah. Peki abi sosyalleşmeyi seven bir insan mısın? Tabii ben insan seviyorum. Sosyalleşmeyi seviyor Şöyle musun? gidip de mesela kalabalığı mesela nasıl anlatayım? Kalabalığa karşı konuşurken çok rahat değilim ama mesela arkadaşlarımla görüşeyim, samimi arkadaşlarımla beraber olayım hep böyle severim muhabbeti yani. 7 günde de 7'sine de çıkmak ister misin abi? Yoksa yorulur musun? İmkansız çıkmaz. Yorulursun yok değil mi kanka, o işi geçinen yok. Ben bazen mesela şeyden de nefret ediyorum. Planım dışı mesela akşam dışarı çıkarsam çok geriliyorum Ben de kanka. abi. Mesela hani o gün mesela planlamamışım. Hani birisi geldi etti, mecbur görüşeceğiz edeceğiz. Hani racone, naçizane. Planlama geriliyorum. muhabbeti var değil mi abi sen? Var. Bir de hani Bende dışarı çok var. fazla böyle benim için akşam çıkayım kafası anca böyle planlı olunca daha rahat hissediyorum kendimi. Bende de aynısı var abi. Ben mesela bir 2 gün üst üste çıkayım, 3. gün çok yorulurum ya. Evde bir kalayım derim yani. Bende o var. Sen pandemide kaç yaşındaydın? 19. İlk pandemi başladığında ben YKS yılımda abi. 18. Aynen. Tam kaç bilmiyorum yaşta. YKS giriyordum oraya. YKS'de nerede hazırlandın? Dershanede mi? Bizim Yok zamanımızda işte dershane korona oldu. vardı. Ya dershane gidiyordum da korona oldu. evde mi Aile hazırlandın? evinde çalıştım abi. Ankara aile evinde. Salon vardı abi. Salonda masam vardı. Orada çalışıyordum. Çok güzeldi. Olduğu için Abi senin ilk hallerimiz çok benziyor. Acaba bakalım gelecek ne olacak? bakıyormuşsunuz Hasan ilaca giriyor laks. Abi vallahi o kadar Ben senin şaşırdım ki yaşındaydım. abi. 23'te tam laks diye koyduk evde. Çok şaşırdım abi öyle bir şey yaparsan ya. Ben de Ama çok yapmam. şaşırdım. Yok yapmayacağına ben Yapmam. senin %100 eminim. Çünkü sen daha bilinçlisin. Yok abi estağfurullah. Ama yakıştı abi senin gibi bir adama yakıştı yani. Ya mesela abi Göktuğ Alaf'tan bir tane var Türkiye'de. Naçizane. Ve mesela tek olmak iyi bir şey. Senden de tek var ama. Sen benden iyi Gökalaf olamazsın. Ben senden iyi Hasan olamam. Abi ben şöyle duruyorum eğer sana uyarsa. Böyle durup telefona bakıyorum. Tamam. Abi çok iyi çıkıyor şu an. Ciddi mi bakacağım? Abi istediğin gibi. Tamam abi. Çok teşekkür ederim abi. Ben de bir set ısınacağım değil mi abi? Evet. Çek. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Oldu. Kol büyük abi. Naçizane. Kaç santim? Bilmiyorum ki be Hasan. Sen bir ara ölçüyordun ama. Bir ara ölçüyorduk Hasan. Bıraktın mı? Bıraktık Hasan. Sen şeyde tutuyordun abi böyle. Logbook. Evet. Onu da mı bıraktın? Hala tutuyordum da sonra Defter yok bugün. çantadır. Ha. Ama tutmuyorum. Yazmıyorum artık.
Biraz sezon başlayınca yazıyorum. Anladın mı? Şu sıralar biraz fitness keyfi gibi hissettim abi sende de. Ya işte kesmiştik ya, dinleniyorduk Hasan'cığım. Mental olarak da birazcık dinlendim. Naçizane şimdi vitesi 4'e takma zamanı. Abi sende bu işe. Vallahi. Abi Instagram mı YouTube mu sence? YouTube. Daha fazla şey aktarabiliyorsun orada. Kesinlikle. Ben çok imreniyorum. Kendini %100 yansıtabildiğin tek yer bence. Çok fazla imreniyorum. Tek platform. Peki hiç editi kendin yaptığın dönem oldu mu abi? 60 video falan. İlk 60 video mu? İlk 60-70 video. Ne peki sana nerede dedin ki ben artık biriyle çalışayım? Online koşluk çok fazla odaklanmıştım. O dönem yetiştiremiyordum. Şu an koşu neden yapıyorsun abi? Neden yapmıyorum mu? Yok yapıyorsun. Çok ya. sevdiğim için. Ciddi mi? Evet, sırf ya benim koçluk yapmamın sebebi kanka, bu sporu işte dedim ya, o analitik kısmını seviyorum. Mesela Google Sheets'imin hep şey yaparım. Atıyorum mesela böyle hep Maddiyat revize gibi bir ederim. amacın yok değil mi koşukta? Koşukta maddiyat gibi Yok. bir amacın yok değil mi? Çünkü ben baktım Yok, abi zaten senin şöyle düşün. programlara baktım ucuz satıyorsun bence. Şöyle düşün, hep başından sonuna kadar hep kendim baktım yani. Hiç birisi ekip olmadı, bir şey olmadı. Şu an mesela benim koçluktaki 3 sene önceki koçluk alan adam da benimle konuştu. Şu anki de benimle konuşuyor. Ben senin şeyini Herhangi çok bir seviyorum. mesajı bile başka biri satmadı, anladın mı? Ben onu çok seviyorum çünkü senin sitede şey yazıyor abi. Sadece benimle iletişime geçilecektir, başka kimse yok falan. O muhabbet çok iyi. Tamam, şimdi kaç set yapacağız? Şimdi ben daha ısınırım. Sen istiyorsan workset'e girersin. Benim çünkü biraz daha ısınma sürüyor ya. Kaç set ısınacaksın abi? Kaç set ısınıyorum ben? Değişiyor, 4-5 set. Şeye kadar çıkıyorum, workset'in ağırlığına kadar. Anladın mı? Tamam, ben bastım ya. Yok lan, bir şey olmaz, ne olacak? Ben kaç set yapayım ben için? Sen şimdi istiyorsan bundan sonra workset'e girebilirsin. Ben çıkmıyorum da. Çıkayım bu arada, sınırım olmaz. Bas Hasan. 2, 3, bas. 4, Tükenişe gideyim mi abi? 5, 6 yap, bırak. Bir tane daha Hasan'ım. Bas Hasan'ım. Amazing, amazing. Tak abi. Abi omuzdan kafam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hasan'ım dur Hasan. Abi ikimiz kaldıralım mı? Adamsın Hasan. Adamsın Hasan'ım. Oldu mu? Adamsın Hasan'ım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başta sen verir misin abi? Vereceğim. Hissediyor musun? Hadi bakalım. 1, 2, Dur abi. say. 1, 2, 3. Ben de abi. Hadi Hasan. Bas lan. Bas. Gelmeyeceğim. Çok iyi. Güzel. Ah be Hasan'ım be. Bu senin ilk set mi abi? Bu senin hızlı ısınma. Abi sen kaç giriyorsun? 180'de gireceğim Hasan. Naçizane. Sen Elimizden geleni yapacağız. iyisin abi sen. Çok rahat sonra. Bizden geç Hasan. Sence ilaçlı bir adam kaç bench atmalı? Ya ilaçlı bir adam 3 plaka bench'le set atamıyorsa onu s**eyim ben. Peki natural adam kaç atarsa güçlüdür? O soru işareti işte. Sence abi, senin düşüncen. Ben açıkçası o birazcık şeyle alakalı, kilosuyla da alakası var. Ama bence minimum 100 kiloyla 2 plakayla setler atıyor olması lazım. Anladın mı? Natural değil mi? Ha, şey ya, natural değil. Değil mi? Çok natural gibi duruyor. Değil mi harbiden? Natural mi? Hasan'ım, adamın niye moralini bozuyor amına? Sizin burada setiniz var mı daha? Daha setiniz var mı? Şunları alsam, sen onun yerine şunları taksan olur mu? Adamsın. Allah. Hasan'ım al Hasan'ım. Hasan'ım tak Hasan'ım. Hasan'ım tak. Abi Insta'yım, bu Insta için mi? Ben de mi çıkacağım? Oo, Insta'da da çıkacağız arkadaşlar. Her yerimiz ağrıyor. Her yerde varız. Senin şu duruş Attack on Titan şeyinden. Çok seviyorum ama ondan değil. Ondan değil mi? Onda bir ara vardı ya. Tabii çok seviyorum, aşırı seviyorum. Benim ikizlerim var mı mükemmel. Bence direkt dizi olarak da. Bence de inanılmaz iyi.
Başka bir şey izledin mi anime? Anime mi? Çok izlemedim. Berserk. Berserk izledim. Çok iyi. Çok iyi. Ama Attack on Titan'dan çok iyi. Bir tık daha şey geldi. O daha çok seviliyor genelde. Ya daha çok Abi vereyim mi? Ben vereceğim mi? bir, iki, haydi abi. Üç. Dört. Haydi. Ben de. Gel. Naçizane. Altı mı oldu? Abi güç başka olay. Saymadım vallahi. Bir anda kesildi. Aynen ben daha En azından düşmedi. ben 2-3 tane daha çıkar zannediyordum bir anda. En azından düşmedi. Ama abi çok iyiydi abi. Ben de. Biraz Bırak ileri abi. Ben biraz geri gittim. Çok geridesin Hasan'ım. Hasan'ım say. Göz hizamda olsun. 1, 2, 3. Sen de Hasan'ım. Ben de abi. Hadi Hasan'ım indir. Bir. Çok iyi. Öten. Üç. Dört. Beş. Gelmeyeceğim, bir tane daha atacaksın. Gelmeyeceğim. Bir tane daha at. Bir tane daha sende. Hasan'ım boz. Patla. Patla Hasan. Patla. Patla. Çok iyi. Çok iyi lan. Yapayım mı abi sen? Yap bir tane daha. Hadi Hasan'ım patla. Boz. Çıkacak çıktı. İlk yaptığından daha fazla tekrar yaptım. Peki sence kısaydı mı abi uzun mu? Hayatımın hiçbir döneminde kısa yapmadım. Harbi mi? Yeterli sürede, bence o kadar kısa bir sürede yeterli, ben yoğunluğu veremiyorum. Verebilen sporcular vardır eyvallah. Bu da tarz meselesi işte. 30 dakika falan, hayırdır. Biraz daha power gibi çalışıyorsun değil mi abi? Çok Power gibi değil. dinlenme arası çok uzun mu oluyor? Dinlenme arası çok uzun değil aslında. Nabzım okey olana kadar dinleniyor. Tam ideal yani. Benim dinlenmem gerektiği kadar dinleniyor. Peki abi mesela atıyorum bir hareket var. Bir yerde tıkandın kilo olarak. Arttırmak için ne yapıyordun? Şöyle, çok uzun bir süre tıkandıysa hareket değiştiririm. Ama arttırmak için ekstrem bir şey yapmaz bazen. Bazen de öyle kalması gerekir. Genelde hareket değiştiririm. Ne kadar çok karbonhidrat yersen o kadar güçlenirsin. Tabii Doğru mu ama sence? tabii yani tabii ki de yani ne kadar kilon artarsa özellikle bench press çok artar ama burada tabii yağlanmaman da lazım. Kas geliştirmeye çalışıyorsun. Abi sırt... Bir dakika Hasan'ım. Dalgayı bir çek. Gel. Of. Bir. İki. Bak. Çok iyi abi. Abi naturalken max kaç bench attın? 180. Ciddi misin? Natural. Kaç Ama kilom kiloydun? fazlaydı. Kaç kilo? Herhalde 105 falan. Abi çok iyi kilo. 180 bench. Birçok ilaçlı adam atamıyor. Ama benim kilo da vardı ya evet. Senin genetik de iyi ya. Yani Güç genetiği var sende bence. bazı liflerde deadlift'im falan da fena değil. Kaçtı deadlift? 340 natürel hatırlamıyorum da. Natural hatırlamıyorum ben. 340 çekti. Beautiful sea, I just wanna be happy. Abi bir. You and I, İki. we are diamond in this Bir. sky. I use our rusty ecstasy. Vereceğim mi abi? 1, 2, 3. Bende. Hasan'ım sende. Excellent. Excellent. Bugün bench attım. Basmanı istiyorum senden.
2 tane daha. 2 tane daha sende. Hadi. Bir tane daha gelecek. Boz şimdi bak. İn ve bas. İn ve bas. İn ve bas. Boz. Boz. Çok daha iyi. gelip Bir tane daha mı atayım diyecektim. gelirdi ya ama önemli Öyle değil. mi? Valla. Korktum ya. Önemli değil. Kusura bakma. Yok abi estağfurullah. Nice. Hiç önemli değil. Fitnessçi olmasaydım hangi sporla ilgilenirdim? Ben mi? %100 fitness. Yani salona gelirdim ya. Ama dövüş yapmak çok isterdim. Ama benim küçüklüğümden beri şeyim vardı kanka. Kaslı fizikler hep İlgini mi çekiyor? ilgimi çekti. Hep böyle idolize etti. Mesela ilk Arnold'u izlediğimde, ilk o işte Terminator izlediğimde, ilk böyle o kaslı fizikleri gördüğümde hep idolize ediyordum zaten. Vay falan diyordum. Ben küçüklüğümden beri yüzüyorum mesela. İşte yüzüyordum mesela, puzzle'larıma bakıyordum yüzüp. Hani büyümüş mü falan diye hani. Abi hayatından mutlu musun? Değilim. Şükür ya Hasan'ım, yani şükür etmeye öğrendiğimden beri çok mutluyum, biliyor musun? Ne zaman öğrendin? 2,5 sene oluyor. Spesifik bir olay var mı abi yoksa? Ya oluyor tabii insan hayatında olaylar dönemsel ama olaylardan sonra aslında belli bir olay sana spesifik onun önemini anlatıyor mesela. Atıyorum benim babam bir sağlık sorunu yaşadı. Asıl o zaman anladım ben. Geçmiş olsun. Ne Yani yaşadın? şöyle, orada da şey anlıyorsun. Böyle dramatize etmem, olay, üzücülüğünü falan değil. Orada şeyin aslında dünyevi şeylerin, dertlerin ne kadar normal olduğunu anlıyorsun. Mesela aslında sabah uyanabilmek sağlıklı bir şekilde büyük bir veli nimet. Abi ben Anladın mı? tıpı ondan çok seviyorum biliyor musun? Anladın mı demek istediğimi? Mesela bazen kötü olaylar yaşıyorum. Ne bileyim üzüldüğüm anlar oluyor ama sabah 8.30'da hastaneye gidiyorum. Yatakta ölümle mücadele eden Aynen. bir hasta Çok doğru. oluyor. Çok Ve ben stajyeriyim onun, anladın Aynen. mı? Benim hocam onu tedavi ediyor. Ve kendime diyorum ki ulan ben burada olabilirdim. Kesinlikle. Ki Ya hayat mesela- öyle ki. Yani orada olmayacağının bir garantisi yok. Anladın mı demek istediğimi? Evet. Ve işte zaten hani sabah atıyorum bak çok basit şeyler bile aslında çok büyük veli nimetler. Sabah uyanmak, anladın Kesinlikle mı? öyle. Sağlıklı bir şekilde. Ne bileyim, şu an mesela burada bench atabiliyoruz. Ya kimi var mesela öyle sağlık sorunları yaşıyor ki hayatını bırakıyor, anladın mı demek istediğimi? Ya mesela ben çok şikayet eden insanları sevmem. Ben de. Mesela adamla konuşurum. Genelde insanlar şikayet etme meyilinde oluyor. Tabii. Ama mesela şeyin farkında değiller aslında sahip olduklarının önemli. İşte ama o zor bir olgunluk. Şimdi bak bana mesela, ben kendim diyorum, öğrendim diyorum da insan unutuyor. Ben mesela ciddi bir olay yaşadık. İşte babam ciddi bir sağlık sorunu yaşadı bayağı. Hani yaşadı? o dönem mesela işte beyin kanaması geçirdi. Aynen, yoğun bakımda falan kalmıştı. Mesela o dönem biz online'dım full, tamam mı, işte 2 ay falan. Yoğun bakımda kaldı 50 gün falan. Ya şimdi o durumda insan harbiden o kadar iyi anlıyor ki bir şeylerin değerini. Olay bitiyor sonra, tamam mı? Olay soğuyor, belki bir şeyler çözülüyor da sen artık olayın kötülüğüne alışıyorsun. Bir yerden sonra gene unutuyorsun sen. Demek istediğimi anladın mı? Evet, evet. Gene normale dönüyorsun. İşte orada aslında sürekli bunu kendine bir günlük bir alışkanlığa getirmek lazım. Vallahi çok iyi anladım. Naçizane. Naçizane. Bir şey soracağım. Her set tükeniş mi? Benim öyle. Benim de öyle. Heh. Diğer türlüsünü yapan Mesela da. David Tate falan çok dümenden çalışıyor ya bazen abi. Ne Ya düşünüyorsun? onları da koyayım ya. Ben açıkçası Ben David Tate'i çok seviyorum ben bu her arada. sistemi kullandım. Vallahi. RR, RP. Hepsini kullandım ki yazıyorum hala. Ama benim için yapabileceğim bir şey değil. Ben şu an açıkçası 2 tekrar kala bir seti bırakamıyorum. Anladın mı? O yüzden set sayısını düşük tutmak benim için daha mantıklı. Ama 4 set atıyorsam, haftada 2 defa bench atıyorsam ona dikkat ederim. Abi şunu alacak mısın? Ulan Hasan. 12'de bitti abi. 11 saydım, 12 zorladım çıkmadı. Abi videoda bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bir yıl sonraki bench'im 130 olacak. Harbi mi? Sana İyi. diyeyim. Tamam, o zaman bu videodan bir yıl sonra bir video daha çekeceğiz, tamam mı?
O kadar mutlu olurum ki. Tamam mı? Şaka o kadar Bu mutlu videodan olurum sonra ki. bir yıl sonra bir daha video Ve çek. yine göğüs gününe getirelim Tamam, abi. tamam. Ağırlık karşılaştırması. Tamam. Çünkü son 2 aydır benim en kötü olduğum bölge göğüs. Genetik olarak falan da kötü duruyor. Deli gibi çalışıyorum göğüs. Tamam söz. Abi sende şey var mı peki? Doymuşluk, Tabii. hayat anlamında. Hayat anlamında Yani mesela seni yataktan kaldıran motive şey var mı bir şey? güzel soru. Şöyle, Bence çok zor bir durum mesela. eskiden daha çoktu. Seni çok iyi anlıyorum. Şimdi şöyle o durumda. İnsan bir şeylere alışınca kendini çok fazla konfor alanından çıkarmıyor. Anladın mı demek istediğim? Şimdi eskiden mesela ilk İstanbul'a taşındığımda atıyorum daha her şeyin en başıydı. Çok sıkıntıdaydım, tamam mı? Sıkıntıda olduğum için stresliydim. Stresli olunca mecbur Çalışıyorsun. kendini genişletmen gerekiyor. Baskı var üzerine. Ama belli bir yerden sonra insan şu kafa yapısına girebiliyor. Ya işte şu anki görüntüm bana şu kadar bir şey sağlıyor. Para anlamında konuşmuyorum. Atıyorum herhangi bir alanda beni tatmin ediyor. Tabii abi her şey Anladın para mı? değil zaten. Eğer Hayat o anlamında. tatminlik seviyesine gelirsen, tatmin olursan bu sefer hep avaraj kalıyor. Açıkçası önceki senelerde bunu çok yaşadım, anladın mı? Hep böyle kafam hep avarajda düşüyordu. Çünkü açıkçası çok götüm rahata düşünce, anladın mı? Kendini böyle genişletmek için uğraşmıyorsun. Orada da işte ne bileyim borca gireceksin mesela. Ne bileyim. Ya bir sıkıntıya sokacaksın kendini ya da yeni bir hedef koyacaksın yani bence. İkisinden birisiyle çıkılabilir bence. Abi çünkü mesela... Ama yeni bir hedefi de işte koymak için içinde heves olması lazım. Anladın mı? Sende var mı şu an? Var. Nasıl diyeyim? Bir şeyleri başarmış olan insanlar, hedeflerine ulaşan insanlar bir yerden sonra hedefsiz kalınca Doygunluğa ulaşıyor. doygunluğa ulaşıp çok büyük bir boşluğa Kesinlikle. düşüyor. O çok fazla var. Oğlum şeyi düşün mesela. Özellikle mesela ünlülerde çok oluyor ya. Çok fazla mesela intihar muhabbetleri Evet, yap, intihar, uyuşturucu. muhabbetler. Çok fazla oluyor. Seni çok merak ediyordum öyle bir şey var mı diye. Yok. Ya oluyor dediğim gibi ama Aynen ama sen yeni hedefler ya koyuyorsun bizim abi. için vücut geliştirme, spor onun çok önüne geçiyor kanka. Çok Anladın geçiyor. mı? Çünkü mental anlamda işte bir şeyler anlamında ben her türlü buraya 6 defa giriyorum, anladın mı, haftada 5 defa minimum. Muazzam bir şey abi. İşte bu zaten seni bir yerde tutuyor, çarkı Bir döndürüyor. de abi ben şey düşünüyorum bu konu hakkında. Sen gir istiyorsun abi. Söyle. Tek bir şeye bel bağlamamak lazım bence Tabii. hayatta. Çünkü tek bir şeye bel bağlayınca bunu gerçekleştirdikten sonra harbi bomboş kalıyorsun. Zaten. Ya oğlum zaten Ya mesela benim sosyal medyaya girme amacım biraz da buydu abi. Mesela cerrah tamam çok istiyorum ama mesela dünyanın en iyi cerrahı olduktan sonra olay ne olacak belki de? ya işte sonu yok. O yüzden her zaman aslında ağaç gibi abi Aslında kök aynen. salmak lazım. Hayata böyle her yere kök salmak lazım. amaç kendin olmalı, anladın mı? Abi- Kendin olmalı yani. Amaç böyle sürekli değişen bir şeyden ziyade kendin olursa bence aslında böyle sonsuz bir döngüye giriyor. Diğer türlü dediğin gibi diyorsun ki mesela 190 bench atacağım, atıyorsun. Bitti abi. Bitti, anladın mı? O yüzden mesela hedef kendimin en iyisi, yani en iyi bench ile Kesinlikle. ulaşmak olduğunu düşünürsen Aslında yani kendini en iyi noktaya ulaştırmak, o yüzden durmuyorsun hiç. Şükretmek önemli, doygunluk da önemli ama belli bir yerden sonra da yeni hedefler eklemek de çok Tabii önemli. ki de %100. Abi çok benziyoruz seninle. %100. Naçizane. Vereyim mi abi? Ver. 1, 2, 3. Ben de. Güzel. Abi 1. Sen direkt versene Tamam. abi. 1, 2, 3. Ben de abi. Sen de hadi. Tamam ben de. Bas. Bas. Gelmeyeceğim. Yok. Çıkmadı ya. İşte incline bench böyle, biliyor musun? Abi çıkar zannettim. Incline bench böyle. 60'la 11 attım. Incline bench böyle. Moralim çok bozuldu ya. Bu öyle. Ben bunu 90 kilo falan çalışıyorum oğlum. Abi moralim çok bozuldu abi. Bunu bench'ten sonra yapınca böyle oluyor full. 70 yapayım mı? Bir sonra biraz dinlen şimdi. Dinleneyim mi? Bu PR oldu çünkü. Vallahi çok kötü hissettim oğlum. Lan saçmalama, çok normal. Abi peki sosyal medya çok fazla ilgi veriyor ya. Hayatına giren insanlarla sıkı bağ kurabiliyor musun? Arkadaşlarım mı yoksa Evet. kız arkadaş? Yok fark etmiyor yani arkadaş kız arkadaş. Şöyle çok Mesela ben şey düşünüyorum.
sosyal medya o kadar fazla kolay ilgi veriyor ki bir insana. Hayatında olan Kişilerin insanların ilgisi değersizleşiyor. kesinlikle yani bazı şeyler çok normalleşiyor ve bazı şeyler çok kıymeti kalmıyor. Tabii. Mesela sosyal medyada olmadan önce ben mesela arkadaşlıklar veya ne bileyim kız arkadaş olaylarında çok fazla daha iyi iletişimler, daha iyi bağlar kurabildiğimi hissederdim. Şu an mesela biraz daha yüzeysel mi kalıyor diyeyim. Şöyle, yüzeysel kalmasa bile yüzeysel mi derin bir ilişki mi onu anlayamıyorsun. Aynısını hissediyor Şüpheci musun? yaklaşıyorsun tabii ki de. O yüzden zaten bizim mesela şu an çevremiz çok şey yani. Bence belli bir süre bunun içinde olanlar hep bunu yaşıyordur. Mesela bizim şu an çok kısıtlı bir çevremiz var, anladın mı? Demiştim yani sana. Ben, Emre, Furkan Kaplancan, Harun abi, anladın mı? Hakan. İşte yani biz çok kısıtlıyız aslında baktığın zaman. Bunun sebebi de biraz bu yani. Böyle çok fazla yeni biriyle tanışayım kafasında olmuyorsun. Tanışsan bile birazcık daha çok... Aslında ister istemez kendin gibi olan adamlarla daha da samimi Tabii. olabiliyorsun. Mesela influencerlarla gibi. Yani aynen, o biraz işin realitesi, doğru diyorsun. Ben biraz ama bununla çok çaba gösteriyorum. Evet. Yani sosyal medya ilgisini çok nasıl diyeyim minimal seviyede tutmaya çalışıyorum. Anladım demek istediğini şu an. Anladın mı abi? Doğru. Çünkü Dediğin çok doğru. zor bir durum bence. Çok zor. Doğru diyorsun. Mesela fazla ilgi seni hiç bunaltıyor muydu? Şöyle, bunaltmıyor ama bence Yani bunaltıyor muydu derken mesela hiç şey dedin mi? Ne oluyor? evet. Ya onu diyorsun. Bir de şey, dediğin gibi senin yakın çevrendeki insanların ilgisi değersizleşiyor. Az kalıyor bazen. Anladın mı? Bazen az yetersiz kalabiliyor. Evet. Abi çok konuşuyorum ben. Yok lan, yok. Ama neden biliyor musun abi? Senin gibi bir adam buldum ya. Abi yanlış anlamda her şeyi sormak istiyorum. Çünkü ne olur ölümlü dünya. Belki bir daha denk gelmeyiz. Allah Belki korusun. bir şey olur. Bas kardeşim. Girls like you not into that. Abi dibine girebiliyor musun kameranın? Nasıl gözüküyor şu anda? Yakışıklı mıyım abi? Abi çok iyi çıkıyor ha. Bakayım. Muz. İkinci. Avokado. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi ballı çok güzel oluyor. Mango. Hiç yemedim ya. Ejder meyvesi. Yedim. Sevmiyorum. Çilek. Benlik değil abi ya. Mesela waffle... Ananasi. Ananas güzel. Çok iyi. Çok güzel. Abi çilek mesela waffle aldığım zaman çileksiz yaptırıyorum. Çilek benlik değil abi çok ya. Fare çıktı. Tavuk falan yiyor mu abi? Fare tavuk falan yiyor mu? Denemedim. Ne veriyorsun abi yem olarak? Fındık. Sadece fındık mı yiyor? Aa. Besleyici maması da var. Ha, kendi özel maması. Kuru yemiş tüketiyor mu abi? Ben mi? Kaju. Favori mi bir bildiğin mi var? Sevdiğin için Favori. mi? Hı. Benim kavrulmuş badem. Güzeldir. Vallahi. Çiğ. Yok Sarı. kavrulmuş. Evet. Badem ezmesi. Var mıyız o sektörde? Abi ezme çok taraftar değilim ya. Niye? Abi içinde kalıyor ya böyle. Bir 30-50 gram şey kalın. Kaşıkta mı? İçim gidiyor. Yok kaşıkta değil. Mesela alıyorum atıyorum fıstık ezmesi. Yiyorum mesela kabın içinde böyle fıstık kalıyor ya. Diyorum ulan keşke gitmeseydi. Doğru. Ezmede yok o zaman. Yok. Onun yerine alıyorum kuru yemişten öyle yiyorum abi. Et mi tavuk mu? Net et. Kıyma da çok güzel oluyor. Naçizane. Kıymalı makarna. Naçizane. Favori yemek. Bonfile? Abi pişiremiyorum ya. Pişiremiyorsun. Vallahi çok yeteneksiz bir adamım ben. Bu arada saat 10'da Güray abiyle podcast'im var. Abi selam söyle ya. Aleykümselam. Hadi sen. Benim DM'e dönmedi abi onu. Ya şaka yapıyorum söyleme bu arada. Şey yazdım orada abi böldüm kusura bakma da. Abi şekersiz kola günde 1 litre içsem ne olur yazdım.
Buna ben de dönmem. Abi ama o zamanlar çok arada kalmıştım. Adam bir de şimdi işinde iyi yani. İçinde uzman. Uzman. Sonra story attım bir tane. Arkadaşlar ne olur yazdım. Takipçilerle hallettik abi sonra. Sıkıntı olmaz dediler. Ama bir iki bardak. Naçizane. Abartmaya gerek yok. Şu mu abi? Evde var. Ne en sevdiğin abi şekersiz içeceklerde? En sevdiğin? Kola. Benim Lipton şeftali. Oh. Vallahi çok iyi. İyidir, Yemin iyidir, ediyorum. iyidir. Ben yulafımı yiyemiyorum. Niye? Vallahi yani bak abi ben çok midesiz bir adamım. Her şeyi yerim. Yulafımı gitmiyor ya. Onu yapman lazım. Pankek. İşte ben yulaflı yumurtaya katmıştım. Olmadı ya. Öyle olmaz be Hasan'ım be. Sende damakta da eksik biraz herhalde. Düz şeyi seviyorsun sen. Ben abi önemsemiyorum ya yemeği. Yani olsun yeter. Besin olarak bakıyorsun. Aynen olsun yeter. Makro hesabı yapıyorum işte. Makro, mikro, sikro. Makro yetiyor abi. Öyle mesela Turşu sosun sevmiyor musun? seviyorum. Acı çok yiyince acı geliyor. Ha, 3 taneyi 2'ye mi indirdin? 1'e mi indirdin? Aynen abi. Onları diğer kaşık kaşık sekansıyla beraber mi yiyeceksin? Her kaşığa bir tane iki tane. Biz onu yapamadık ya. amına koyayım. Abi yemek yarışması yapsak sen alırsın. Günlük kaç lira alıyor? 6.000. Sabit durmak için mi? Amaç sabit mi? Yani kilo da almak için ilk başlarda ama bir yerden sonra kilo alamıyoruz tabii. Zor. Zor Hasan, zor. Zor ya. Sen kaç kalori alıyorsun? 3400. Güzel. Şu an biraz kilo alıyorum abi işte. Kilo aldım önemli değil. Sonra vereceğim. Hedef o ya. Hedef karın kası Ben çıkartmak. üniversitede diyet yaptığım dönemleri hep denk getiriyordum. Finaller, vizeler. Mesela o bir ay, anladın mı? Full kilitliyor. Yani açlık zaten efektif oluyordu. Aç kalınca yemek yemeyince daha insan ders çalışıyor bence. Beyin daha çok çalışıyor bence. Evet, açlık. Bir de mesela yemek yiyince ben pirinç mesela çok uykum geliyor. Evet. O yüzden makarna daha çok tercih ediyorum. Makarna uykun gelmiyor. Çok az geliyor ya. Çok garip abi ben de anlamadım. Uyu. Abi işte okul oluyor, spor oluyor, insta oluyor. Zaman. Uyumamak da lazım doğru. Bir de bende şey de var mesela. 10'da uyuyup 5'te uyanıyorum. Gün içinde uyuyunca Bak. sen de bilirsin mesela sen de zamanında yaptın ya gün içinde uyuyunca 10'da uyuyamıyorsun. Bak. Döngü gidiyor. Bak benim gerçekten o sabah 5'te kalkmaları bırak. Ben bu arada bayağı uzun bir süre kalktım ya. Hani 2 seneden fazla ben sabah 5'te 5.30'da kalktım. Ben 50 gündür falan. Yani orada benim asıl bırakmamın sebebi ne biliyor musun? Ne? Bir yerden sonra artık ulan saat 10'da yatıyorsun 5.30'da kalkıyorsun. 12'de yatıyorsun 5.30'da kalkıyorsun. 1'de yatsan da 5.30'da kalkıyorsun. Ha böyle uykunu alabildiğin gün sayısı azalıyor gerçekten. 5'te kalkma sebebin neydi abi? Düzen. Düzen mi? Ya şöyle ben mesela o 5.30'da kalkıyorum ya. Mesela güne öyle başlamak geri kalan bence to-do'yu list yani böyle yapılacakları daha hızlı eritmene sağlıyor. Bir rutin oluşuyor anladın mı? Çünkü mesela her gün aynı vakitte kalkmanız zaman rutin oluşması çok zor. Ya bir gün 12'de kardiyo yapıyorum, bir gün 11'de kardiyo, bir gün 10'da kardiyo yapıyorum. Bu sefer ne oluyor? Hep bir rutin yok. Rutin oldu mu işler bence daha böyle bir rayında gidiyor. Ama tabii burada işte sıkıntı. Uyku problemdi benim için yani. Uyuyamıyordum. Yani bir geç yatıyordum mesela. 12'de yatıyorum. 5.30'da kalktım. 5.5 saat. Yarış hazırlığında onu düzeltmiştim de her gün şimdi atıyorum. Şu an saat 8.30. 9 mesela.